Özel resimlerle Atatürk'ün en güzel sözleri. Mustafa Kemal Atatürk'e ait çok fazla söz, tespit ve açıklamalar bulunuyor. Bir video içine sığması gerçekten zor. Bu video ve metinde atamızın az bilinen sözlerini almaya çalıştım. Bazılarının tarihlerini de verdim. Atatürk'e ait ileri görüşlü olduğunu gösteren o kadar açıklama, söyleşi ve söz var ki bunları paylaşmak gerçekten insanlara yön verecektir. Zamanının ötesindeki bir insan olan atamızın bu videoda yer alan sözleri haricinde başkalarının da paylaşmamı isterseniz istek doğrultusunda hazırlamaya çalışırım. Ben her şeyden önce bir Türk milliyetçisiyim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım var. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum, onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliğiyle açacaktır. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türk'ün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Dünya yüzünde Türk'ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir. Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir milleti de taklit etmeyecektir. Türkiye ne Amerikanlaşacak ne de batılaşacaktır. O sadece özleşecektir. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne 7000 senelik en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek yıldırım güneş oldu. Türk oldu, Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. İstanbul'da çıkan bir gazeteyi Kaşgar'daki Türk de anlayacaktır. Bir gün ressamlar Türk'ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar, yapıversinler. Milli benliği bulamayan milletler başka milletlerin avı olacaklardır. Türklerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir. Bana insanlar üstünde bir doğuş yüklemeye kalkışmayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir. Türklük benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır. Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı Türk'üm ve düşmanım sana. Kalsam da bir kişi diyelim. Evvela millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu göstermeliyiz. Türk çetin işler başarmak için yaratılmıştır. Bir millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. 1923. Komutan yaratıcı gücü olan kimse demektir. 1923. Biz Batı medeniyetini taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. 1923. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 1925. Tüketici yaşamak iyi değildir, üretici olalım. 1925. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. 1930. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. 1930. Türk aydınlarının
kendi kendisini bilmemesinden veya başka milletlerde şu veya bu sebeple üstünlük olduğunu sanarak kendini onlardan aşağı görmesinden doğmaktadır. Bu yanlış görüşe son vermek için Türklüğümüzü bütün asaleti ve tarihiyle tanıtmak şarttır. Yüksel Türk, senin için yükseldiğin hudutu yoktur. İşte parola budur. Taş kırılır, tunç erir ama Türklük ebedidir. Milliyetin en çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşamayan bir insanı Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. Büyük devletler kuran ecdadımız büyük ve şumullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için borçtur. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesiyle geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Eğitim işlerinde behemmehal muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. 1922. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 1925. Öğrenci her ne yaşta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakılmalı ve öyle muamele edilmelidir. 1930. Milliyetin en belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne ve topluluğuna bağlılığını iddia etse dahi buna inanmak doğru olmaz. 1931. Türklük benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağım oldu. Kendimi hiçbir zaman Osmanlılığın telkin ettiği başka ulusları öven ve Türklülüğü aşağı gören eksiklik duygusuna kaptırmadım. 1931. Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır. 1930. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür. 1936. Milli ekonominin temeli tarımdır. 1937. Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasını emniyet edilen ve bu emniyete likayet göstermesi gereken adamdır. 1937. Bir milleti gideceği yolu gösterirken dünyanın her çeşit ilminden, buluşlarından, yükselmelerinden faydalanmalıdır. Fakat unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak mecburiyetindeyiz. 1923. Komutan, yaratıcı gücü olan kimse demektir. Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak, seçtiği dinin icablarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 1925. Tüketici yaşamak iyi değildir, üretici olalım. 1925. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. 1930. Dilin milli ve zengin olması milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. 1930. Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. 1925. Türk milleti yüzyıllardan beri hür ve müştakil yaşamış, istiklali yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır. Yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafi ve atinin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Hayattaki yegane üstünlüğüm Türk doğmaktır. Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevheri, asliyi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin. Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa olsun,
o topluluğa dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Eğer bende bazı fevkaladelikler buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız. Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke tarihte Türktü, bugün de Türktür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır. Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun her şeyden evvel Türkiye'nin istikbaline, kendi benliğine, milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur. Kurtuluş Savaşı'nda benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir dedim. Aranacak olursa doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu ispat etmek için yapmamız lazım gelen şeylerin hepsini yaptığımızı ileri süremeyiz. Bugün ve yarına bırakılmış daha birçok büyük işlerimiz vardır. İlmi araştırmalar da bunların arasındadır. Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur. Şahsınız için değil fakat mensup olduğunuz millet için el birliğiyle çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur. Yeni Türk yazısı Türk'ün yaratılışından gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolaşan çobanlarımıza kadar en az bir zamanda yaymaya çalışmak hepimizin vicdan ve milli haysiyet borcudur. Arkadaşlar tüm sözleri bu şekilde hazırladım. İçinde tekrar eden bir iki söz var. Onları silmedim. Tekrar söylemiş oldum. Ve şöyle söyleyeyim. Burada bunun haricinde çok fazla söz, hatta nutuktan da alınmış bazı sözler mevcut. Bunları dediğim gibi istek gelirse yeniden paylaşırım.